Herkese merhaba arkadaşlar. RSS Ora RP1 serisi olan Masochist Space programın 16. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümle bir 15. bölüm arasında ben iki tane bölüm çektim. Fakat bunların kalitesinden biraz şüpheli olduğum için hazırlayıp atmadım. O esnada iki tane görev yapmıştık. Şuradan görebilecek miyim bakıyorum. Evet, bu görevi yaptık. 3 tane Communication Satellite görevini yaptık. Fakat motorlar arıza verdiği için network'ü kuramadık. Yani 3 farklı noktaya koyup böyle dönmelerini sağlayamadık. O yüzden benim de çok hoşuma gitmedi. Zaten acelem vardı o videoları çekerken. O yüzden atmadım. Kaldığımız yerden devam etmiyoruz. Biraz daha atlamışız gibi düşünün. Bu arada bir tane daha astronot aldım. İsmi Septify. Yine Discord kanalından. Bunun Mercury Proficiency'si 260 gün falan sürecekmiş. Bakın 216 diyor şu an. O yüzden bir de şu görevi almıştık. Şu First Rendezvous görevini almıştık. Zaten bu bölümde bu görevi yapacağız. Bunun bitme süresi bakın 187 gün diyor. Bunun bitmesi, bu Proficiency'nin bitmesine 216 gün var. Bunun üzerine bir de görev için 50 gün daha bekleyecek. O yüzden onunla yapamadığımız için Fake Kerman'ı tekrardan uzaya göndereceğiz. Şimdi warpluyorum. Yanlış yaptım. Şimdi randevu görevini yapabilmemiz için arkadaşlar öncelikle 107 donmuş. Öncelikle bir tane randevu hedefi diye, Patronsket randevu hedefi diye bir tane basit bir araç yaptım. Hemen onu fırlatacağız. Daha sonra da bu PC FKOX'i göstereceğim. Onu biraz değiştirdim. FKO'du biliyorsunuz, Extended versiyonu. Onu göstereceğim ama önce şunu bir fırlatalım. Bakın burada 70 diyor, 50 gün. Buradan da bakın kurslara geldik. Proficiency Mercury değil, Mission Mercury'yi açıyorum. Buradan Fake Kerman'ı görev için eğitiyorum. Bakın 50 gün sürecekmiş zaten. Herhalde 20 günde unutmaz öğrendiklerini. Start kurs dedim. Daha sonra bunu fırlatacağız. Evet arkadaşlar, fırlatma rampasındaki yerimizi aldık. Staging'imizi kontrol etmişim. Tamam. Buradan Ascent Guidance açıyorum. Şimdi arkadaşlar, bu randevu noktasını 300'e 300 yapacağız. Ki randevumuz kolay olsun. Fake Kerman'ı da 150'ye 150'lik bir yörüngeye oturtacağız. Daha sonra kesişme için gerekli manevraları yapacağız. Ama önce bunu fırlatmamız lazım. Daha önce de belirttiğim gibi. 5, 4, 3, 2, 1, ateşleme. Ignition'ımız başladı. Bildiğiniz gibi bu bizim en küçük fırlatma aracımız. 1 tonu alçak dünya yörüngesine fırlatıyor. Çok hafif, yani şu içindeki payload şu anda 250 kilo falan. O yüzden çok rahat 300-300'lük yörüngeye fırlatacaktır diye düşünüyorum. Zaten Delta V değerlerine de bakmıştım. Şimdi bunu fırlatalım. Hatta biraz da hızlandıralım. Şöyle 2 katta. Bunu 3 katta. Bunu 4 katta yaptığımızda sıkıntı oluyordu. O yüzden 2 kat yaptık. Hala kardeşimin bilgisayarındayım. Kardeşim şu anda askerde. Ben de zaten onu askere götürmüştüm. O yüzden böyle uzun zaman video çekemedik. Hatay'a gitti. Ben de Hatay'da biraz kaldım falan. Dolaştım. Geldim. Hastalandım. Sesimden de biraz bellidir. Yavaş yavaş düzeliyorum. Dedim bir video çekelim. Bakalım, kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Artık videoların arasında bu son videolarda olduğu kadar uzun farklar olmayacak. Artık düzenli bir şekilde video atmaya devam ederiz. Dediğim gibi çok basit bir yapı. Bu 1 metreye 1 metrelik bir tane avionic. Deep Space Avionic. Hatta bakın açıp kapatabiliyoruz. Üzerine de şöyle 5 tane solar panel koydum ki elektriği bitmesin diye. Bunu fırlatacağız. Daha sonra FKO'ya eksi fırlatacağız. Fake Kerman'la birlikte. Bunun ikisini birleştirip paramızı alacağız. Buluşturup paramızı alacağız. Ondan sonra uzay araştırmalarımızı devam edeceğiz. Artık Mercury flyby'lar, Venüs flyby'lar, Ay'a inişler, bunlardan sonra bu bölümlerden sonra gelecek yeni görevler olacak. Daha eğlenceli olur izlemesi de. Daha güçlü roketler de yapacağız. En fazla şu an
4,5 tonu falan fırlatabiliyoruz galiba. 3,5 ton olması lazım. Onlar bize yetmez. Evet, 300'lük. Bakın 5 dakikada fırlatmışız zaten. Çok kısa sürdü. Şimdi ben bunun şöyle yapacağım. Bakın burada retro motorlar var ya. Şunu şöyle yapacağım. Bunu buradan açacağım. RCS diyeceğim. Deorbit etmek istiyorum çünkü bunu. Evet bu. Heh, çalışıyor. Şöyle Procreate'e getireceğim. Ayırdığımda zaten bu direkt şey olacaktır. Deorbit. Şöyle attık. Buna şey eklemeyi unutmuşum ama her tarafına koyduğum için büyük ihtimal elektriği bitmeyecek. Bakın perpetual diyor. Bunu aktif yaparsak evet. Yanlışlık yapmışız. Ama çok sıkıntı olmaz. Zaten her yerinde güneş paneli var. Sadece bu yüzünde yok. O zamana kadar zaten döne döne elektriğini tamamlar. Şu an 3 katı, bunun harcadığının 3 katı elektrik üretiyor zaten tek bir yönüne baktığında. Şöyle iki yönlü baktığında zaten muhtemelen 4,5 katı falan üretiyordur. O yüzden çok sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Bunun ismine bakayım. Patron Skate randevu hedefi. Tamam. Bu böyle kalsın. Prop olarak mı kalsın? Tamam, prop olarak kalsın. Accept diyelim. Space Center'a dönelim. Evet arkadaşlar, ana ekrandayız. Hemen 70 günü vardı. Şeyin 50 günü vardı. Warp diyelim. Fake Kerman'ın eğitilmesi için 50 günü var. Patron Skate Eraj Prop. O zaten bitsin. Önemli değil. Zaten deorbit oluyordu. Böyle fırlatalım. Warplayalım. Bir daha warplayalım. Evet, Fake Kerman şu an eğitilmiş durumda büyük ihtimalle. Evet, şu an iki tane şeyimiz olduğu için bakın arkadaşlar. İki tane build queue'muz olduğu için PC RH bundan önce bitti ve bu bunun iki katı falan, iki katına yakın hızda. Ama bunun bitmesi zaten 50 gün falan sürdüğü için bundan önce onu da yaptı. Devam edelim. Bu da gereksiz bir bilgi. Evet, Patrons Get FKOX. Buradan bunu yapıyoruz. Warp diyoruz. Böyle taşıdılar şimdi. Şurada falan bizim roket. Bunu launch diyoruz. Bakın Fake Kerman hemen çıkıyor zaten. Bu Aa, ben bunu gösterecektim değil mi size? Ben bunu bir göstereyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben bunu yapmışım fakat kaydetmemişim. Sırf size göstermek için rollback yapacağım. Aslında sırf size göstermek için değil. Bunu daha başka görevlerde de kullanacağız büyük ihtimalle. O yüzden şöyle rollback yaptım. Buradan da edit diyerek size göstereceğim. VAB'de görüşelim. Evet arkadaşlar, bu şimdi niye kaydolmadı ondan bir bahsedeyim. Şimdi bu FKO'ydu normalde. Ben oradan biraz önce yaptığımız gibi edit'e bastım. Ve değişiklikleri yaptıktan sonra şuradan save edit deyip çıktım. Ama ondan önce şuradan save deseydim buradaki listeye kaydolacaktı. Bakın muhtemelen kaydoldu. Sadece FKO vardı az önce baktığımda. Oradan sizin de başınıza gelir diye bahsetmek istedim. Bu değişikliği yaptıktan sonra save edit istemeden önce şuradan bir kayda basın. Ama ismini değiştirmeyi unutmayın çünkü öncekini değiştirir. Ben basic halinin kalmasını istediğim için FKO extended yaptım. Buradan save dedim. Save edit deyip çıktım. Ama save demeden çıkmıştım. O yüzden sıkıntı oldu. Şimdi aracımıza geçelim. Arkadaşlar bakın. Bu fırlatma aracı zaten şurada gördüğümüz Patron Skate Nate Titan aracı. Daha önce çok fırlatmalarda kullanmıştık. Şimdi gelelim bu aracın nasıl bir araç olduğuna. Şöyle fırlatma aracımızı çekelim. Bakın arkadaşlar, burada bir tane AJ10 mid serisi motorumuz var. Ignition'ı sınırsız, yani ateşlemesi sınırsız. Burada bir tane AJ10 mid serisi için bir tankımız var. Bu da yaklaşık 1238 metre bölü saniyelik delta V'si olan bir araç oldu. Şuraya küçük bir aviyonik koydum. Şu an Hollow Interstage'in içinde olduğu için görünmüyor. Hani böyle yapsam daha güzel görünürmüş gibi geldi. O yüzden böyle yaptık. Bu zaten şu fairing hiçbir şekilde ayrılmayacak. Fairing'in üzerine de şöyle dörtlü simetride RCS koydum. Bu RCS'ler de HTP kullanıyor. Bakın HTP. Buranın içerisinde de şöyle nasıl göstereyim? Şöyle ayırsam. Heh.
Böyle ayırdığımızda da bakın kendim bir bot tail yaptım buna. Kuyruk yaptım yani. İçeriye de böyle RCS motorları içinde yakıt ekledim. Bu bize baya yeter. Fazla bile hatta büyük ihtimalle. Ama uzaya fırlatabiliyorsak bunu fazla olmasında bir zarar yok. Şuradan Avionics'i açtığımızda bakın insufficient diyor. Çünkü bu yokken Avionics'i ayarladım. Siz de böyle yapın. Tavsiye ederim. Bu şekilde ayarladım. 3200'lük destekliyor. Aracımız 3024 tonmuş. Bunu eklediğimizde biraz daha artıyor. O yüzden yetmiyor. Bakın kaç? 600 kiloymuş şu. Bayağı ağır bir şey. Şimdi bunu az önce gönderdiğimiz randevu hedef probumuzla birleştireceğiz. Buluşturacağız ve görevimiz tamamlanacak. Oradan da bize bayağı bir para gelecek. Hemen bunu tekrardan birleştireceğim ama ondan önce size de göstereyim. Buradan bakın. Bunun height'ını yükseltmezseniz buradan göremiyorum, bir dakika. Bunun solunda this not decouples yazıyor. Bunda this does not decouples diyor. O yüzden biz ayrılacak noktayı motorun altına denk getirmemiz lazım. Buraya denk getirirsek bunu ayıramayız. O yüzden buradaki decouple nodu yukarıya alıyorum. Bakın şöyle yaptığımda bakın daha çok yukarı çıktı. 2000 de iyidir. Şöyle yapıştıracağım. Evet, yapıştırdık. Böyle de olabilir ama şu an fairing masrafı çıkacaktır. Şöyle yapayım. Hatta şurada cancel edit dersem eski halinde devam edecek. Hemen bunu fırlatmak için fırlatma rampasında buluşalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, fırlatma rampasındaki yerimizi aldık. Burada farklı bir şey yapacağız. Bunu kapatıyorum. Bakın normalde şöyle ben randevuzu buraya aldım kullanmak için. Onu nasıl gösteriyorduk? Edit deyip böyle. Bu normalde buralarda bir yerde çıkıyordu. Ben bunun yerini buraya aldım. Çünkü sürekli kullanacağız artık bunu. Buradan HUD'a basayım. Bunu kapatayım. Bunu da kapatayım. Evet arkadaşlar, bildiğiniz gibi biz prop olarak seçmiştik. Diğer araçla randevu oluşturabilmemiz için aynı düzlemde fırlatma yapmamız gerekiyor. O yüzden buradan prop'a basıyorum. Patron sket FKOX bulamıyoruz. Niye bulamıyoruz? Patron sket arayış. Randevu hedefi. Böyle yapmıştık. Bir anlık unuttum. Kusura bakmayın. Hemen buradan bunu seçtim. Bununla aynı düzlemde bir fırlatma yapacağız. Hemen Ascent Guidance'ımızı açalım. Hani nasıl aynı düzleme yerleşiyorduk. Bunu da aynı şekilde yapıyoruz. Ama bunu bu sefer 150'ye 150'lik bir yörüngeye fırlatacağız. Şöyle 150'ye 150 yaptım. Launch into plane of target. Yani hedefle aynı düzlemde fırlatma yap diyoruz. Buradan Engage Autopilot diyorum. Hemen warplamaya başladı. Şuradan da şunu göstereyim. Şunu şöyle çekeyim. Bakın 2 günlük yiyeceğimiz, 2 günlük suyumuz var. Elektriğimiz şu an sınırsız ama o da 2 günlük. Niye böyle? Şu anda arkadaşlar buna sağ tıklarsak şöyle çekeyim. Burada görebiliyor muyuz onu? Arkadaşlar bunun içinde Scrambler diye bir şey var. Scrambler dediğimiz şey, bakın burada Scrubber, bakın Non-Regen LOH Scrambler. Bu ne demek? Arkadaşlar bu içeride hani astronotumuz nefes alıyor ya. Bu karbondioksiti dışarı atmayla alakalı bir şey. Ee, Şu anki Scrabbler'ımız da sadece 2 günlük destekliyor. 2 günden fazla uzayda kalırsanız astronotunuz ne yazık ki karbondioksit ya da karbonmonoksit, tam hatırlayamadım. Karbondioksit büyük ihtimalle onun zehirlenmesinden ölüyor. Ben de dedim ki daha fazla yapmanın şu anlık pek bir manası yok. O yüzden 2 günlüğe ayarladım. O 2 günlük yapmak için de yine size göstermeyi unuttum. Zaten çok özenmedim ona. Çünkü çok küçük bir şeydi. Hani görünüşü güzel olsun diye uğraşmadım. Gösteremiyorum şu an. Evet, gösteremiyorum. Arkadaşlar şunun içerisinde çok küçük bir tane Procedural Service Module koydum. Onun üzerine de belki şuradan görünür, bir dakika. Şöyle yapayım. Şunu şöyle çekeyim. Buradan aim camera diyelim.
Buradan şöyle yanaştırayım. Bakın şurada renksiz bir şey var. Beyazlık var. O küçücük yani. 60 santimlik falan bir şey. Procedural Service Modül. Onun içine yemek, su, oksijen ekledim. Böylece 2 gün boyunca Fake Kerman açlık, susuzluk ve oksijensizlik yaşamayacak. Ama 2 günün sonunda karbondioksit artacağı için bayağı sıkıntılı zamanlar geçiriyorlar. Hatta ölüyorlar. Biz zaten 2 güne kalmadan muhtemelen randevuyu halledeceğiz ve dünyaya geri döneceğiz. Her şey planladığımız gibi giderse. Aracımız böyle bir şey. Bence güzel görünüyor. Artık araçları yaparken daha çok özeniyorum. Eskiden her şeyi bir araya getirip fırlatırdım. Fakat videolarda daha güzel görünmesi açısından böyle ufak ufak dokunuşlar yapacağım, böyle makyajlayacağım araçları. Bakın burada bunları kapatabiliyormuşuz galiba. Options açık kalsın. Target kapalı kalsın. Bu kalsın. Heh, bu açık kalsa yeterli şu anda. İşte ne kadar delta V'miz kalacağı, ne zaman neyi ayıracağı hepsi zaten yazıyor. Az önceki ayrılma çok güzeldi fakat size odaklayamadım. Ama görmüşsünüzdür. Göremeyenler biraz geriye alabilir. Yani şey yaptım, o fairing var ya bunu kapatan. Onu patlatmıyorum, böyle dörde ayrılmıyor. Açılıyor. Direkt arkaya doğru gidiyor. Bu da gidiyor falan. Güzel görünüyor bence. Öyle bir değişiklik yapmıştım. Aracın içi de zaten göstermiştim. Biraz sonra zaten ayırınca yine göreceksiniz. Yörüngeye oturmak üzereyiz. Bundan sonra arkadaşlar videolar düzenli olarak gelecek. Onu tekrardan söyleyeyim. Uzun süredir son videolarda aralarda çok boşluklar oldu. Hatay'a gitmemden dolayı. Ondan önce de Giresun'a gitmiştim. Artık işim yok. Sadece video çekeceğim. Bir de İngilizce kursum var da o etkilemez zaten işimizi. Akşamları olacak. Artık videolar devam edecek. 2 gün elektrik, bir gün 14 saat diyor ama bunu ayırınca artacaktır o. Burada likit oksijen rezervleri azalıyor diyor. Bu şu tanktaki oksijenden bahsediyor. O yüzden sıkıntı yapmayalım. Şunu hemen hızlandırayım. Evet, fırlattık. Şu anda onu deorbit edelim. Evet, deorbit ettim. Bakın fairing'in içinde kırmızı yaptım. Baya güzel oldu. Evet, aracımız böyle bir şey oldu arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Haritayı açacağız arkadaşlar. Zaten hedefimiz ayarlı. Şuradan bir tane manevra nodu ayarlıyorum. Bakın sadece şuraya bakacağım. Apoapsis'i 300 yapacağız. Çünkü 300'deydi. Zaten closest approach şeyleri gelecek. Markerları, işaretleri gelecek. Interceptler gelecek. Bakın şöyle. 230, 240. Sol alta bakıyorum apoapsis değerine. Manevra sonucunda yeni apoapsis değerimizi gösteriyor. Evet, 303 falan yaptım. Bakın hemen intersectler geldi. Şimdi ne yapacağız? Buradan Graphical Maneuver Editor'a geliyoruz. Buradan yörüngeyi arttırıyoruz. Arttırıyorum. Bakın bir gün oldu. İşte 2 güne yakın olacak demiştim ya. 2 güne hallederiz demiştim. Şimdi buradan da buna basıyorum. Intersect diyor. Bakın 407 kilometre. Şöyle oynatacağım. Bakın sağa gittikçe artıyor. O yüzden sola gideceğiz. Bakın 400, 300 azalıyor. Yani buraya bakmanıza bile gerek yok arkadaşlar. Buradan hallediyorsunuz. Sol alttan her şeyi hallediyorsunuz. Aslında bunu yapmamıza da gerek yok. Normalde evet, öksürdüğüm için biraz kesmek zorunda kaldım. Normalde MacChap'ten şuradan Maneuver Planner değil de Rendezvous Planner dediğimizde buradan Intercept with Hohmann Transfer dediğinizde bunu zaten kendisi ayarlıyor. Ama biz öyle kullanmayacağız. Bunu kapatacağız. Buradaki değer niye gitti? Çünkü manevra kapandı. Evet, geri geldi bakın. 133. Bu tarafa doğru çekmeye devam ediyorum. 106, 95, 70, 40, 24, 7, 2 kilometre. Bakın geri arttı. Ne yapacağım o yüzden? Şöyle.
Bakın azalmaya devam ediyor. Artmaya başladı. Şimdi 1 kilometre yakınından geçeceğiz. Şuradan biraz oynama yaparsak. Şöyle oynarsak. Evet. 1.2 hala. Şöyle yaparsam. Bakın düştü. Arttı. Şöyle yaparsam. Oradan olmaz. Şöyle yaparsam. Evet bakın. Şöyle yaparsak azalıyor. Arttı. Şöyle yaparsak düşüyor. Arttı. 278 metre. Bir tane daha yapalım. Şöyle yapalım. Pardon. Evet 245 şu anlık iyi. Zaten 0.2 herkesin hayalidir şu intercept'i yapmak. Bakın hiç buraya bakmadan buradan bütün işlerimizi hallettik. Bunu kullandık. Bunu kullandık. Bunu kullandık sadece. Şimdi RCS'i açacağım. Ya da açmasa mıydık? RCS şimdilik kapalı kalsın. Bu manevrayı ben Mekçebe yaptıracağım arkadaşlar. Zaten ben hazırladım. O da yapıversin bir zahmet. Şöyle hızlandırıyorum. FKX'in şeyi bitiyormuş. Elektriği. Önemli değil. Bakın bizim şu an şuradan bakarsanız 2 günlük elektriğimiz var. Bakın 2. Hepsini 2 olarak ayarladım. Elektrik biraz fazla kaçmış. Önemli değil. Şu anda manevra yapacağımız saate doğru ilerliyoruz. Dakikaya doğru. 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Yavaşlattım. Biraz daha hızlandıralım. Kaçırmak istemiyorum arkadaşlar. Biraz daha. Şöyle kaç 3 dakika kala falan durduracağım. Gerisini şey yapacak. Mekçep yapacak. RCS'i açalım. Execute next node diyelim. Evet, RCS'leri yanlış aşamaya koymuşum. Hemen şöyle. Evet, şöyle çevirsin. Şöyle biraz da hızlandırabilirim. Evet, böyle hızlandırdım. O şimdi zaten hızlandıracaktır. Warpladı bakın. 3 saniyelik bir ateşlemeymiş. 1238 metre bölü saniyelik delta V bu işlem için yeter de artar bile. Bir dakika. Comset 2 mu? Ha tamam tamam pardon. Hedef o sandım da bir an yanlışlık varmış gibi. Selected target burada yazıyor. Şöyle göstereyim. Selected target bu. Şimdi hemen tekrardan şuradan bakıyorum. 692 diyor. Buradan Prograde'e odaklayacağım. Bakın nasıl bozdu. Nasıl bozuyor RCS. Şöyle N tuşuna basıyorum şu anda. N tuşuna bastıkça azalıyor. Şu an 300 oldu. IJK'ya basıyorum. Bakın şu an K tuşuyla azalıyor. Artıyor. Tamam böyle kalsın ya önemli değil. Şimdi 43 dakika diyor. RCS'i bir kapatacağım. Bozmasın diye. 43 dakika. Yine sol alttan bakıyorum. Bakın oyunla işim yok benim. Sadece kenardaki parametrelere göre hareket edeceğiz. 5 dakika. 4, 3, 2, 1. Durdurdum. Aha biraz geçtik. Hemen RCS açıyorum. Bunu kapatıyorum. Ben buradan kullanmayı severim. Randevularda. Evet 44 metre bölü saniyelik bir hız farkı varmış aramızda. Şimdi şöyle yapacağız. Burada kapatacağım. Gazı açacağım. Şöyle. Bakın bunun üzerine denk getirmeye çalışıyorum ki ona doğru gidelim. Bakın 129'a düştü bile. Şöyle yapsak. Bakın şu an H'ye basıyorum sadece. Evet 4.7 metre bölü saniyelik şeyle ona doğru gidelim biraz.
Evet, 4 dakikamız var. Bakın 4 dakikada zaten dip dibeyiz. Şöyle bakın IJK ile şu an prograde vektörünü hareket ettiriyorum. Bakın şu an yavaş yavaş yukarı gidiyor. Farkında mısınız? Bakın bu da düşüyor. Bakın şu an IJKL ile tam böyle prograde'imi ileri hedef yön vektörüne doğru ayarladım. Şimdi RCS'i kapatacağım. Bozmasın diye tekrardan. Bakın 5 dakikamız var. 4 azalıyor, azalıyor. Biraz daha hızlandıralım. Çarpmak da istemiyorum çünkü 95 metreden bahsediyoruz. Çok tehlikeli olabilir. O yüzden şöyle 300 metre kala falan kendimizi yavaşlatacağım. RCS'i tekrar açalım. Bakın I'ya basıyorum şu anda Prograde'i çekmek için. Bir yandan da N'ye basıyorum ki hızımız yavaşlasın diye. Şu anda yavaşlıyoruz. Yavaşlamaya devam ediyoruz. Şu aşamada hızımızı sıfırlamaya bakacağım. Daha sonra hedef yönünde tekrardan 0,2 metre bölü saniyelik bir hızla falan hareket ederiz diye planladım kendi kendime. Bakın şöyle, hatta şuradan hedef diyeyim direkt. Target'a odaklansın. Şimdi H'ye basıyorum. Bakın progresimiz geldi hemen. IJK ile yine hızlandırdım. Bakın progres'i böyle istediğiniz gibi hareket ettirebiliyorsunuz IJK tuşlarıyla. Böyle ortalarsanız direkt ona doğru gidiyor demektir. Şu an 2 metre bölü saniye, 4 metre bölü saniyelik hızla ona doğru ilerliyoruz. Şöyle biraz daha hızlandırayım. Ben biraz sabırsızım biliyorsunuz arkadaşlar. 7 dakika sürecekmiş. 6, 5, 4, 3. Yine aşağıdan bakıyorum. Bakın her şeyimi aşağıdan yapıyorum. RCS'i tekrar açalım. Bakın tekrardan ona doğru yönleniyorum. Bakın 1 metre şu an. 1 metrelik yani ilerlememiz bittiğinde interceptimiz 1 metre olacak. 1 metre yakınından geçeceğiz. Bu da çarpacağız demek olabilir. Çünkü bu zaten birebirlik büyüklükte. 17 metreye kadar yaklaştım. 10 metre. Hala yaklaşmaya devam ediyoruz. RCS'i açıyorum. N'ye basıyorum. Hızı sıfırlayamıyorum şu anda nedense. Neyse şu an dip dibeyiz. Bu randevuyu da artık oyun kabul etmiyorsa ben daha ne yapayım arkadaşlar yani. Randevu yapmak işte bu kadar basit. Bakın zaten kabul etmiş. Şöyle yavaşlatıyorum kendimi. Şöyle yavaşlattım. Bakın 0 metre bölü saniye. Çok az uzaklaşıyoruz. Yani randevu işlemi bu kadar basit. Şimdi yapmamız gereken tek şey bundan biraz uzaklaşmak. Evet, N'ye bastım. Biraz uzaklaştım. Buradan orbit'i seçtim. Retrograde'e döndürüyorum. Aslında biz bu esnada bilim de yapabilirdik. Ama değiştirmemişiz. Bunları her çıktığınızda değiştirin arkadaşlar. Benim dediğimi yapın, yaptığımı yapmayın. Bakın ben yanlış yapmışım. Şimdi deorbit yapacağız. Retrograde'de. Acaba gece inişi, gündüz inişi önemli mi? Bence değil. O yüzden ateşledim. Evet, düşüreceğiz. Ben bunu 50'ye falan düşürmeyi planlıyorum. Tamam, yeterli. Şimdi birbirlerine çarpmamaları açısından radial in'e doğru döneceğim. Şöyle hızlandırıp böyle ayıracağım. Evet, bu atmosferde yanıp kül olacaktır. Uzayda da çöp bırakmamış olacağız. Daha sonra da bunu enable yapalım. Bunlar sayesinde enable'mış zaten. Evet, böyle retrograde'de gideceğiz. Zaten oraya gidene kadar bayağı bir zaman geçecektir.
Şöyle hızlandırıyorum arkadaşlar. Evet, atmosfere girdik. Artık retrograde'de. Ben atmosfere girişleri genelde şöyle yapıyorum arkadaşlar. Buradan surface diyorum. Surface velocity negatife geliyorum. Buradan da şöyle 5'e getiriyorum. Execute diyorum. RCS açıyorum. Bu size G-Force'un daha az olmasını sağlıyor. Normalde dümdüz balistik bir giriş yaparsanız G-Force biraz daha artıyor ama mesela biraz sonra fark edeceksiniz ki bizim apoapsisimiz artacak. Normalde düşmesi gerekirken çok az artacak. O da bizim G-Force yemimizi azaltıyor. Şöyle ben test yaparken bu paraşütleri açmayı unutmuştum. Bir daha unutmayayım. Şuradan paraşütleri de armlayalım. Hemen hızlandıralım. Bizim hiç shield'ımız neymiş? Mercury hiç shield'mış. Tamam. Bunun ablator'ı büyük ihtimalle çok fazla ama fazla ablator göz çıkartmaz diyelim. Şuradan da randevu burada açık. Bakın buradan istediğimiz gibi işlem yapabiliyoruz yani. Celestial Body istiyoruz. Buradan seçebiliyoruz. Ondan sonra bakın mesela şöyle bir örnek vereyim. Props diyelim. PC RH. Bakın Switch to Target diyor. Mesela gittiğiniz aracı buna basarak o aracı kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Buradan işte haritayı açıp ona tıklayıp Switch to demenize gerek yok. Direkt şuradan Switch to diyorsunuz. İşte Look at Target diyorsunuz. Bakın nerede olduğunu gösteriyor. Focus Target diyorsunuz. Yine nerede olduğunu gösteriyor. Bu mesela Venüs'e gideceğimiz zaman çok işimize yarayacak. Orada da gösteririm yine. Ya da direkt gösterebilirim şu an. Celestial Bodies diyeyim. Moon diyeyim. Bakın şu an mesela Focus Vessel diyeyim bir. Evet, şu an araçtayız. Focus Target dediğimde direkt burası açılıyor. Periapsis apapsis değerlerini direkt yapıp tekrardan Focus Vessel deyip ateşlemenizi yapmaya başlayabiliyorsunuz. Bayağı güzel bir özellik. Ben de bunu kimden öğrendim? Justin Bright'tan öğrendim galiba. Ben de kullanmaya karar verdim. Bir tane mod daha ekleyeceğim buraya. Better Time Warp diye. Bir de kamera tools'u tekrardan ekleyeceğim. Size daha güzel görüntüler oluşturabilmek için. Bir sonraki bölümde onları görürsünüz. Better Time Warp'un nasıl kullanıldığını ben de bilmiyordum. Öğrendim. Onu da size gösteririm. Çok faydalı bir mod. Yani 1x'teyken 1x yapıyorsunuz. 2x'teyken 2x yapıyorsunuz. 3x'teyken mesela 4x yapıyorsunuz. 4x'e geldiğinde 16x hızlandırabiliyorsunuz. Fiziksel hızlandırmadan bahsediyorum bakın. 16 kat fiziksel hızlandırma. Bir ateşleme yaptığınızı düşünün. 16 dakika sürecek. 16x'te yaparsanız 1 dakikada o ateşleme bitecektir. Size bayağı zaman kazandırıyor. Çünkü siz de benim gibi böyle ekrana bakmayı sevmiyorsanız boş boş hemen hızlandırıp görevi yapmaya devam edeceğiz. Zaten siz oraları çoğu zaman görmüyorsunuz. Ben kesiyorum ama eee, evet çoğu zaman kesiyorum ama en azından benim burada video çekme sürem biraz daha kısalacak. O video çekmeye harcayacağım süreyi editlemeye harcarım. Daha kaliteli videolar yaparız diye düşünüyorum. Bayağı da konuştum, evet. Konuşmayı özlemişim galiba. Ve sesim kötü. Bilmiyorum. Bir geçmiş olsununuzu alırım yorumlarda. Hoş geldin falan. Geçmiş olsun. Bir şeyler söyleyin işte canım. Ondan ben söyleyeyim. Evet, reentry'miz bitti. Bakın GeForce'umuz yükselmedi bile. Şimdi bunu artık kapatabiliriz. Artık görevin sonuna doğru geldik. Sadece eve dönmemiz gerekiyor. Buradan bize bayağı bir para gelecektir diye düşünüyorum. Artık zenginiz. Merkür flyby'lar, Venüs flyby'lar, ondan sonra Mars flyby'lar, Venüs'e inişler, Mars'a inişler. Hepsini yapacağız. Hepsini yapacağız arkadaşlar. Sadece teknolojimizin biraz daha gelişmesi lazım. RTG'leri artık geliştirmemiz lazım. Jüpiter'e gideceğiz. Mars'ta mesela güneş panelleri yarı kapasiteli çalışıyor. Burada ayarlarken perpetual dese bile harcanan elektriğe bakıp onun 4 katı yapmamız lazım.
4 kat yapacağız ki oraya gittiğimizde 2 kat olsun. Ki elektrik depolayabilelim. Bunların hepsinin hesabını size göstereceğim arkadaşlar. Buradan şöyle decouple dersek drag shoot'a atıyoruz. Sadece main paraşütümüzle, yani ana paraşütümüzle iniş yapacağız. O drag shoot bizi biraz daha yavaşlatıyor. Ben de beklemek istemiyorum. Sizle bekletmek istemiyorum. Zaten bu görevi bitirdikten sonra hasta olduğum için artık konuştukça boğazım ağrıyor. Burnum da tıkalı zaten. Hemen buradan bunu yavaşlatalım. Recover vessel diyelim. Normal recovery diyelim. Evet arkadaşlar, ana ekrana geldik. Recovery of a vessel returned from Earth orbit. Dünya yörüngesinden bir şey getirdiğimiz için 0 bilim puanı gelmiş. Buradan next diyorum. Next diyorum. Done diyorum. Bakalım. Evet, görev kalmamış. Paramız 412.000 olmuş. Çok beklediğim kadar para gelmemiş. First rendezvous diyor. 202 veriyormuş. Congratulations diyor. İşte first rendezvous open up possibilities of what we can do while orbit yörüngedeyken neler yapabileceğimizi önünü açtı falan diyor. Bunu silelim, kapatalım. Buradan delete all message diyelim. Bir daha gösterme diyelim. Yes diyelim. 412.000 paramız oldu. Görevlere bir bakalım nelerimiz var. Explain'e bulaşmayacağım. First on the orbit. Bunu yapabiliriz. Bunu yapabiliriz. Bunu yaparız. Hepsini yapabiliriz arkadaşlar. Buradaki her şeyi. Artık Gemini kapsüllerine geçeceğiz. Aslında Septify'e direkt Gemini'ye öğretseydik keşke. Neyse. Bakın böyle çerez görevler bunlar. Çok basit. Lunar Landing. Bunu ben yapmakta çok zorlanmıştım ama o kadar alıştırma yaptım ki artık tek elimde falan yaparım büyük ihtimalle. Mars ve Venüs flyby'larımız var. Şu an yapamayacağımız bir görev yok bence. Yani şu hariç. Kryptonar flyby. Belki buna bile zorlarım yani. Bunu zaten yapamayız şu an. Geri kalan hepsini yapabiliriz. Ee, Benim tercihim Lunar Landing olacak büyük ihtimalle ama şu çerezleri de yapabiliriz yani. Şunları yapabiliriz önce. Belki ondan sonraki bölümde iniş yaparız Ay'a. Yine bakarız. Bunu kapatıyorum. Hepinize bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoların devamının gelmesi için kanala abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.